Herkese günaydın. Herkese yeni bir günden tekrar günaydın. Ljubljana'dayız. Son günümüz, gidiyoruz. Evet, şimdi çıkıyoruz. Yolculuk Zadar'a. Yaklaşık 4 saat, hatta 4 saate az bir şey aşkın bir yolumuz olacak. Hadi gidelim. Dün buradan yürüyerek geçmiştik. Bugün motorla geçiyoruz. Ejderha Köprüsü. Ejderha ile ilgili mevzu neymiş diye merak edip bakmıştım. Şehri, Ljubljana şehrini ejderhaların koruduğu düşünülüyormuş gibi bir şey yazıyordu. Çok manalı gelmedi ama okuduğumu söylemiş oldum size. Arkadaşlar, Slovenya'dan çıkmadan önce bir şey eklemek istiyorum. Önemli bir bilgiyi atladık. Buradaki otoyolları kullanmak için bizdeki HGS benzeri bir sistem var. Vinyet diye. Bu vinyeti Slovenya'ya girişteki ilk benzinlikten hemen almanız gerekiyor. Biz almadık. Bilmiyorduk bunu. Otoyollara niye ücret ödemedik falan derken internetten bir baktık ki böyle bir uygulama varmış. Sonrasında tekrar otoyola girdik. Yine almış durumda değiliz. Yani burada sınırlarda kontrollü geçiş olmadığı için nasıl olacak bilmiyorum ama herhangi bir polis çevirmesi vesaire yaşarsak 165 euro gibi bir ceza ödemek zorunda kalacağız. Onun dışında arkamızdan bu ceza geliyor mu bilmiyorum. Yandık öyle bir şey olursa. Onu da sonra öğreneceğiz. Yani Slovenya'ya yolunuz düşerse girer girmez ilk benzinlikten araç tipinize uygun vinyetinizi edinmeyi unutmayın. Otoyolları kullanmak için. Zaten otoyolları kullanmazsanız yollarımızın süresi bayağı uzuyor. Bilginiz olsun. Yolculuğumuz sürüyor. Ne güzel yerden geçiyoruz böyle. Evet. Otoyoldan neden ayrıldık öyle? Buradan verdi tarifi, ne bileyim. Allah Allah. Slovenya'nın köylerinden birinden geçiyoruz resmen. Ya bir şey diyeceğim. Buradaki binalar bizde yapılsa anında ilk depremde göçer. Yok böyle saçma bir sistem. Kolon kirişe oturuyor. Tuhaf tuhaf işler. Ne güzel bir yoldan geçiyoruz yalnız ya. Ay, evet, bu yol çok güzelmiş. Bu arada köylerini de görmüş olduk. Acaba göl mü var bir yerlerde? Bayağı serin yalnız buralar. Evet, bayağı serin. İlk defa üşüdüm. Koyunlar vardı. vardı. Burası da Windows'un arka planı değil mi? Aynen öyle. Yukarıda bulutlu gökyüzü. Aynen öyle. Windows XP arka planından geçiyoruz resmen. Elmalar düşmüş yerden. Aa, çok güzel ya. Ya adamlar gerçekten çok düzenli yalnız. Düzenli. Değil mi? Böyle çarçöp hiçbir şeyleri yok. Bayağı iyi çalışıyorlar herhalde. Çünkü kaymak diyorum buralardan geliyor. Demek ki. Kaymak koydu ya. Evet. Lezzetliydi kaymak. Güzeldi bayağı. Ha, burada önümüze ceylan da çıkar, başka bir şey de çıkar. Aynen burada. Nereden gidiyoruz? Küçük çocuk da çalışıyor. Sağ sollu yemiş. Ljubljana'dan Zadar'a giden yol tarifi harita bizi götürdü. Bu yol, böyle bir yoldan geçeceğimizi bilmiyordum. Evet, ben direkt hep otoyoldan geçtim. Diyoruz hani niye 4 saat veriyor falan diyorduk. Meğerse herhalde böyle bir yoldan gideceğimiz için. Yolun çoğu herhalde böyle. Keyifli geçer öyle olunca da. Virajlarla bazıları keskin. Evet. Köye bakarken yolu kaçırıyorum bazen. Aman dikkat et. Hayvan çıkaralım dikkat et.
Şeyler tahtadan, ahşaptan yıkılacak gibi duruyor. Açtım. Şuradan benzin alalım mı? Alalım bari. Var aslında bayağı da. Biz alalım yine de Bu yolda ben. gittiğimiz yolda ne kadar vardır bilmiyoruz. Aynen hakikaten. Bu ne? 1.51. Allah Ne kadar uygun fiyatlı. Hemen al. Kap. Avrupa'daki en ucuz benzini alıyoruz şu an galiba. Bu da mı? Servis. Ay. Şöyle benzin alalım bir tane. Köprüden geçtik. Derenin karşı tarafına. Çok güzel manzaramız var. Yol boyunca temiz hava, ferah. Küçük köyler arasından geçiyoruz öyle. Evet. Windows XP'nin arka planı gibi köylerden geçiyoruz arkadaşlar. İçimiz açıldı. Çok güzel buralar. Evet. Bir tane eskileri gördük işte şu sağdaki. Bisikletle bayağı süren de var bu yolda ya. Çok Ama gördük bisiklette. keyifli olur yani burada Keyifli, bisiklet sürmesi de. tabii. Bayağı yükseklere çıktık. Şimdi aşağılara doğru iniyoruz herhalde. Hava soğuk. Bayağı soğuk yani. Serinden geçtik artık. Evet şimdi ısınmaya başladı yavaştan ama bu yukarısı bayağı soğuktu. Düşürdüm. Şu anda Slovenya'nın son metrelerindeyiz. Slovenya'dan artık Hırvatistan tarafına geçtik. An itibariyle Hırvatistan'dayız arkadaşlar. Evet şu an Hırvatistan topraklarında motor sürüyor Akif. Hırvatistan'a girmiş bulunmaktayız. Slovenya'dan ayrıldık. Otoyoldan gelmedik. Hep böyle köy yollarına aralardan geldik geçtik. Ceza meza olayı nasıl olacak? Oldu mu? Olmayacak mı? Hiçbir fikrim yok. Geçti gitti herhalde. Bir şey sıkıntı olmaz. Herhalde. Bir de bir düzeltme yapacak Akif şu ceza şeyiyle ilgili. Ceza miktarı 300 euro. Hemen öderseniz yarısını alıyorlar. 150 euroya düşüyor. 15 euro da vinyet parasını ayrıca ödediğiniz için 165. Ben hani başımıza gelirse hemen öderiz. Üstüne vinyeti de koyunca 165 olur diye aklımda kaldığından 165 euro ceza var dedim. Doğrusu 300 euro ceza, hemen öderseniz 150'ye düşecek şekilde düzeltmiş olalım. Hırvatistan'da da otoyollardan geçerken bu şekilde aynı İtalya'daki gibi ödeyerek geçebileceğiniz işlem var. Kartı alıp yola devam ediyorsunuz. Çıkışta da ödüyorsunuz. Şimdi Hırvatistan'ın içinde otoyolda trafikteyiz. Trafik sıkışınca araçların büyük bir çoğunluğu düzenli olarak sağa ve sola doğru açılmış durumdalar gördüğünüz üzere. Biz bu aradan rahatlıkla gidebiliyoruz. Zaten levhalar da var. Trafik sıkışıklıklarında acil durum için sağa ve sola açılarak ortayı boş bırakın diye anlatım yapan levhalar var. Gördüğünüz gibi oldukça açık, geniş, araçların çoğu emniyet şeridine, hatta polis arabası solda. Emniyet şeridine kadar neredeyse açılmış ve ortayı acil durumlar için boş bırakmış. Bizde böyle bir şey olsa var ya Ortadan ne yardıranlar olur. Emniyet şeridi ne yine az buçuk girmeyenler de ortadan yardırırlar. İşte yine de çıkıyor da böyle. acaba burası bomboş yardırayım gideyim dememek lazım. Biz de zaten trafikten çok hızlı gitmiyoruz fark ettiyseniz. Deminki gibi bir durum yaşanmasın diye. Buradan da Zafer hocama selamlar olsun. Karıştı buralar. Evet. Enteresan bir trafikle karşı karşıyayız. Önümüzde bir ambulans var. Ambulansa kadar rahat geldik. Sirenleri de çalışmıyor. Geçmedik ambulansı bizde. Ama hani hiç acelesi var gibi gitmiyor. Bir yandan da
acil durum için boşaltılacak şekildeki yoldan gidiyor. O yüzden trafiği bir sağa bir sola açıyor ama sirenleri kapalı olduğu için insanlar fark etmiyor geldiğini. Fark edince de hemen sola sağa kayıyorlar. Fark edince bir anda sola sağa geçiyor herkes. Acayip bir trafik şeklinde gidiyoruz. Sürücüler her yerde aynı. Yavaş yavaş Zadar'a yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bir 10 kilometre sonra çıkış yapacağız yoldan. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Gişeden geçtik. Otoyol için 8,60 ödedik. Yolları en pahalı olan yer İtalya'ydı şu ana kadar. Şimdi Zadar'a doğru devam ediyoruz. Artık otelimizde görüşürüz. Motosiklet üstünde 3086 kilometre oldu. Biraz gecikmeli de olsa 3000 selamını Zadar'dan vermiş olalım. Artık yavaş yavaş kalış noktamıza doğru yaklaşıyoruz. Orada görüşürüz. Zadar'ın şehir merkezine doğru giriyoruz artık. Hedefimiz deniz ortları. Öyle bir şey. Orada motoru bir yere bırakıp içeriye yürüyeceğiz. Zadar sokaklarından, Hırvatistan'dan herkese tekrar selamlar. Merhabalar efendim. Enteresan, ilgi çekici bir noktaya doğru yürüyoruz. Neymiş bu ilgi çekici şey bakalım. Bu abartınız, övdünüz Akif Bey. Hadi anlatın. Neymiş? Neymiş? Deniz Orgu adını vermişler. Denizin dalgalarından bir çeşit sesler çıkartan deneysel bir müzik aleti olarak isimlendirmişler. Şuradan çayırdan yürüyeceğiz. Çimlere basma. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burada otururken Cayır cayır yanacağız. cayır cayır yanacağız. Yandık bir daha yanacağız. Yanmalara doyamadık. Azar azar sesi geliyor, bilmiyorum size ulaştı mı? İnsanlar zaten sesin geldiği noktada oturuyorlar. Aha, çok iyiymiş. Bu sadece dalgaların verdiği ses. Başka hiçbir şey yok. Dalgalar bu ses çıkartıyor. Böyle değişik bir yer. Burada Çalışmaya imza atmışlar. oturalım. Burada aynı zamanda muhteşem bir gün batımı izleme şansınız var. Bu sesler eşliğinde sadece denizin hafif dalgaları, yani şu kadarcık dalga var şu an mesela. Bu deniz salınımlarının yaptığı sesle Bayağı çıkıyor. Çok iyi. buradaki muhteşem gün batımını seyretme şansınız var. Değişik bir deneyim olur. Enteresan bir deneyim. Bu Adriyatik denizi oluyor artık. Evet. Adriyatik
sesi bunlar. Adriyatik bize bir şeyler anlatıyor şu anda. Oo, dedikodular anlatıyor bize. Şurada büyük dalga gibi bir şey. Çok iyi. Yani çok ilginç gerçekten. Birazdan Zadar'ın içine doğru gireceğiz. Sadar sokaklarında bir daha görüşürüz diyelim. Son kez. Evet. Birazcık oturduk orada. Çok güneş olduğu için kalktık. Şöyle içeriye doğru yürüyelim dedik ama şöyle sahil kısmından doğru, deniz tarafından doğru yürüyelim dedik. Şimdi deniz boyunca şöyle bir yürüyeceğiz. Burada da sol tarafta da şeyler var. Denizde böyle turlar yapıyorlarmış. Her bütçeye göre, her yere göre seçenekleri varmış. Bu Dalmatça kıyıları buraların meşhurmuş. Dalmatça kıyıların bir de midyesi meşhurmuş. Nesi? Midyesi. Ha. Midyesi Midye mi yiyeceğiz o miydi, zaman yengeç akşam? miydi acaba? Neydi? O tarz bir şeydi ya, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle geniş, uzun bir sahil yapmışlar. İnsanlar o deniz orgunun oralarda yüzüyordu. Buralardan da atlayanlar oluyordur illaki. Su da güzel gözüküyor. Ne yalan söyleyeyim. Güzel gözüküyor ama buralar girmek için uygun değil bence. Yani mutlaka. O zaman tarihi bölgede görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Evet, sokaklarına dolaşıyoruz şu an. Şöyle kilise, katedral bir şeyler var işte. Gezdiğimiz diğer şehirlere nazaran burası biraz sönük kaldı, ne yalan söyleyeyim. Ama şu deniz tarafı, doğası falan buranın da çok güzel. Evet. Buraya gelirken ki yolumuz muhteşemdi. Köy yollarında kaybolduk hatta. Biraz yorulsak da sıkılmadık. Çok iyi geçti yolumuz. Keyifli diyorlar ya. Hem havası çok güzeldi, serin serindi. Hem de içimiz açıla geldik yani. Evet, bugün terlemeden yolculuk yaptık. Ta ki işte en son tünellerden geçip şehre doğru, deniz seviyesine doğru inmeye başlıyorsunuz. Oradan itibaren hava ısınmaya başladı. Oraya kadar böyle üşüdüğümüz anlar bile oldu. Evet, ay ben bir ara çok üşüdüm ya. Kiliseye doğru giriş yapacağız. Bakalım içi nasılmış. Muhtemelen bu da sönük kalacak bize göre ama bir bakalım ne varmış ne yokmuş. Size içeriği gösteremedik çekimlere yasak olduğundan dolayı ama gördüğüm en sade, en bomboş kiliselerden birisiydi. Anlat. Burası meydanı galiba anladığım kadarıyla. Başka meydan görmedik çünkü. Şurada 2 tane kafe var karşılıklı olarak. Meydanda oturup kahvenizi ya da içeceğinizi yudumlayabilirsiniz burada. Akşamları güzel olabilir, belki hareketli olabilir biraz daha. Olabilir. Akşam saatlerinde. Biz burayı pek sevmedik mi ne? Biz çok yanlış yerlerden geldik buraya. Bir daha söyle, bir daha. Hiç sevmedim burayı diyorum. Ne bileyim ya, böyle sevimli gelmedi. Hiçbir şey yok. Bomboş bir yer. Bomboş bir yer. Boş bile Gelmeyin, değil. boş verin. Gelmeyin. Burayı pas geçin. Pas geçin. Buraya geleceğiniz kadar Bolonyalara, Barilere falan gidin yani. Bir tur daha dolaşın oralarda. Neyse. Zadar'daki sabahımızdan herkese günaydın. Günaydınlar. Zadar bölümümüzün artık yol sonuna geliyoruz. Buraya gelirkenki yolculuğumuzu umarım beğenmişsinizdir. Biz çok beğendik yolu çünkü. Evet, hayran kaldık yola. Gelin görün ki Zadar'ı beğenemedik. Zadar'da çok bir şey yok. Herhalde hissetmişsindir beğenmeyeceğiniz, bari yolu beğensinler diye bize o yola sokmuş. Normalde bu yollardan gidiyorduk bu tarz ülke veya şehir değişimlerinden. Hiç böyle yeşillikli köy yollarından gitmemiştik. Bu sefer ilk defa köy yollarından gittik ve çok beğendik. Havası çok güzeldi, görüntü de çok güzeldi. Haftaya Split ve Dubrovnik
yolculuğunda bize eşlik edeceksiniz. Eğer izlemeyi düşünüyorsanız. Bir sonraki bölümde Dubrovnik'te konaklayacağız. Oradan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizde kalın.